Merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı resimli doğum günü pastası tarifimi paylaşmak istiyorum. Pastanelerde çok pahalı bir şekilde yapılıp satılan pastayı kendi evinizde, kendi ellerinizle çocuklarınız için kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Detaylı bir şekilde tarifini paylaşacağım sizlerle. Malzeme listemi görüyorsunuz. Tek tek sayacağım şimdi. Çırpma kabının içerisine 9 adet yumurtayı alıyorum. Üzerine 315 gram toz şeker, 340 gram un, 20 gram kabartma tozu yani 2 paket, ...35 gram Ovalex koyuyorum. Pastacılıkta kullanılan bir malzemedir. 85 gram nişasta, 40 gram kakao ekliyorum. 125 miligram su ekleyip hepsini bir arada ekledikten sonra yüksek ayarda mikserde yaklaşık 7-8 dakika kadar çırpıyorum. Bu kısım önemli. Özellikle 7-8 dakika kadar yüksek ayarda çırpmanız gerekli. Ovalex kullandığım için hepsini bir arada çırptım. Ovalex kullanmasaydım tabii ki tek tek çırpacaktım. Gördüğünüz gibi kıvamını da görüyorsunuz. Ayarlanabilir kalıbıma yağlı kağıt serilmiş bir tepsinin içerisinde 31'e 26 santim olarak ayarladım. Ve pandispanya harcımı üzerine döküyorum. Üzerini düzeltiyorum düz bir şekilde kabarsın diye. Arasındaki kabarcıklar gitsin diye biraz vuruyorum. Ve 170-180 dereceye ayarlanmış, ısınmış alt üst ayar fırında 40 dakika pişiriyorum. Pandispanyam pişti. Sıcakken gördüğünüz gibi videoda görüldüğü gibi yan çeviriyorum. Bu şekilde soğumasını bekliyorum. Soğuduktan sonra altındaki yağlı kağıdı çıkarıyorum. Ve kenarlarını bıçakla geçerek kalıptan çıkartıyorum pandispanyamı. Pasta testeremle 3'e bölüyorum pandispanyayı. Üzerinde oluşan bombesini de kesiyorum düz bir şekilde olması için. Gördüğünüz gibi 3 adet parçaya böldüm. Pastamın pandispanyası hazır. Bu sırada pastamın kremasını hazırlıyorum. 1 litre sütü tencereme aldım. Üzerine 3 adet yumurta ekliyorum. 50 gram nişasta, 150 gram un, 2 paket vanilya ekliyorum. 300 gram toz şeker ekliyorum. Ve iyice çırpıyorum. İyicene çırpmadan ocağa almayın lütfen. Yoksa topak topak olacaktır kremanız. Evet, iyice karıştırdıktan sonra ocağa aldım. Sürekli karıştırarak kaynamasını bekliyorum. Sürekli karıştırmayı bırakmayın. Hem topak topak olur hem de dibine tutar.
Kaynamaya başladı. 3-4 dakika kadar kısık ateşte kaynatıyorum. Daha sonra ocaktan alacağım. Ara ara karıştırıyorum tabii ki bu aşamada. Yoksa dibine tutabilir. Ocaktan aldım, bir kabın içerisine alıyorum. İlk sıcağı çıktıktan sonra üzerini streç filmle kapatıyorum. Sadece kremamın üzerini kapatıyorum kurumasın diye. Krem şantimi hazırlıyorum. 3,5 su bardağı toz krem şantiyi çırpma kabının içerisine alıyorum. 3,5 su bardağı soğuk süt ekliyorum üzerine. Daha sonra çırpıyorum gördüğünüz gibi. Yüksek ayarda 3-4 dakika kadar çırpıyorum. ...4-5 yemek kaşığı kadar krem şantiyi çırpma kabının içerisinde tutuyorum ve üzerine daha önce hazırlamış olduğum kremamı ekliyorum ve iyicene çırpıyorum tekrardan. Pastamın yapım aşamasına geçiyorum bu sırada. Genişçe bir tepsinin üzerine bir adet pandispanyamı aldım. Üzerini şekerli su ile ıslatıyorum. Yeteri kadar şekerli su diyebiliriz. Gördüğünüz gibi videoda görüldüğü gibi birkaç kaşık üzerine gezdirerek kekimi ıslatıyorum. Üzerine daha önce hazırlamış olduğum kremamdan ekliyorum. Gördüğünüz gibi yaydım. Kremayı 2 katta kullanacağım. Ona göre eklersiniz. Üzerine pastacılık malzemesi satılan yerden almış olduğum içi fıstıklı dışı çikolatalı şekerlememi bolcana serpiyorum. Toplam 200 gram aldım. Üzerine gördüğünüz gibi 3-4 kaşık kadar gelecek şekilde krem şanti ekliyorum ve onu da yayıyorum. Daha sonra ikinci kat pandispanyamı ekliyorum. Hafifçe bastırıyorum düz olması için. Daha sonra tekrar şekerli suyla ıslatıyorum. Kalan kremanın hepsini üzerine ekliyorum. Kaşıkla yayıyorum iyicene. Üzerine tekrar fıstıklı çikolatamdan serpiyorum. Üç 4 kaşık kadar krem şanti ekliyorum tekrar. Onu da yayıyorum. Ve üçüncü ve son kat olan pandispanyamı yerleştiriyorum. Elimle düzeltiyorum. Daha sonra tekrar şekerli su ile ıslattım. Üzerine gördüğünüz gibi kalan krem şantiden birkaç kaşık koyuyorum ve yayıyorum. Kenarlarına da sıvıyorum krem şantiyi. Evet, mümkün olduğu kadar düzgün bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Daha sonra şeklini daha güzel yapabilmek için pastamı buzdolabına kaldırıyorum yaklaşık bir yarım saat kadar.
Daha sonra ikinci parti krem şantiyi tekrar üzerine sıvıyorum. Bu şekilde daha düzgün oluyor. İkinci kez her tarafını krem şanti ile geçtikten sonra iyice düzelterek yapıyorum. Evet, pastamın sıvaması bitti. Gördüğünüz gibi. Ben pastamın kenarlarını aslında krem şanti ile süsleyeceğim ama size göstermek açısından pasta süsleme aparatı ile gördüğünüz gibi bu şekilde verebilirsiniz. Daha sonra beyaz şeker hamurunu yaklaşık bir mandalina büyüklüğü kadar diyebiliriz. Biraz nişasta ile açıyorum merdane ile. A4 kağıdı büyüklüğünde yapıyorum. Ve daha sonra A4 kağıdı büyüklüğünde ruletle kesiyorum kenarlarını. Bunu resmimin altına koyacağım. Resmin bozulmasın, düzgün bir şekilde gözüksün diye. Pastanın ortasına yerleştiriyorum. Üzerine şeker hamuruna basılmış olan resmimi, istediğiniz herhangi bir resmi yapabilirsiniz. Çizgi film kahramanları olabilir, çocuklarınızın resmi olabilir. İyice üzerine yerleştiriyorum. Ve üzerine parlak görünmesi için soğuk jöle, pasta malzemesi satan yerlerde bulabilirsiniz. 3-4 yemek kaşığı kadar soğuk jöleyi kasenin içerisine aldım. 3-4 yemek kaşığı kadar üzerine su ekleyerek karıştırarak gördüğünüz gibi bu kıvama getirdim. Ve resmin üzerine düzgün bir şekilde yayıyorum gördüğünüz gibi. Daha sonra videoda görüldüğü gibi krem şanti sıkacağı ile kenarlarını sıkarak süslüyorum kenarlarını. Artık sizin kendi hayal gücünüze kalmış. Dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz aslında kenarlarını. Her tarafını bu şekilde süslüyorum. Daha sonra boncuk şekerlemelerden koyuyorum. Elsa olduğu için mavi ve beyaz şeker hamurundan kesilmiş olan kar tanelerini yerleştiriyorum üzerine. Tabii ki kullanmasanız da olabilir. Ben bu şekilde yapmak istedim. Pastam hazır. Buzdolabına kaldırıyorum. Ben bir gün önceden hazırladım. İsterseniz siz de bir gün önceden hazırlayıp buzdolabında saklayabilirsiniz. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden haberdar olabilmek için abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler.